Merhabalar, bugün çok keyif aldığım bir yerdeyim. Yani arkeolojik anlamda doğduğum kentteyim. Çünkü ben stajımı burada yaptım. Hocalarımla burada tanıştım. Üniversitede onlarla beraberdim. Yani hem kazı sürecinde hem de sonraki dönemlerde hocalarımdan olsun, buradaki staj sürecimde olsun çok fazla şey öğrendiğim bir kentteyim ben. Neredeyim? Denizli Goncalı'da, Laodikya'dayım. En sevdiğim kentlerden birisi, dediğim gibi burada stajımı da yapmış olmam bu kentte vakit geçirmiş olmam bu kenti benim için çok özel kılıyor. Ama bunlar olmasa bile Laodikya çok özel bir kent. Döneminin en zengin kentlerinden birisi. Adeta mermerden inşa edilmiş bir kent ki mermer o dönemin zenginlik göstergelerinden birisi. Şimdi Suriye Caddesi'nden başlayacağız. Bildiğim kadarıyla buradaki kazılar da buradan başladı. Yani Laodikya'da her şey buradan başlıyor aslında. Biz de gezimize Suriye Caddesi'nden başlayacağız. Ve muhteşem yapılar, muhteşem detaylar, muhteşem hikayeler göreceğiz, duyacağız. Bu arada ben ne demiştim Perge'de hatırlarsanız? Her kapının yanında mutlaka bir tane çeşme yapısı olur demiştim. Hani arkeologsanız bir yeri kazıyorsunuz, kapı buldunuz. Yanında mutlaka çeşme aramanız gerekiyor demiştim. Bakın burada da hemen yan tarafta bir tane çeşmemiz var. Kente girişte işte gelenlerin elini yüzünü yıkadığı, daha temiz bir şekilde girmesini, salgın hastalıklara karşı önlem alındığı yerlerden birisi. Kent kapılarına inşa edilen bu tarz çeşmeler. Şimdi dediğim gibi Laodikya gezimize Suriye Caddesi'nden başlayacağız. Burası zaten şöyle gördüğünüz gibi çok klasik bir sütunlu cadde. Tabii ki Laodikya çok fazla sayıda ölümcül deprem geçirmiş. Bu depremlerin izlerini de caddede göreceğiz. Ama ilk inşa edildiğinde tam anlamıyla klasik formda bir sütunlu caddeymiş burası. Şimdi o caddenin de detaylarına bakacağız birlikte. Şimdi kapıdan geçiyoruz. Ben buraya klasik bir sütunlu cadde dedim ilk inşa edildiği dönemde. Bundan kastım ne? Şu. İşte düzgün kesme taşlardan yapılmış. Burası tabii depremlerden şu anda çok fazla oynamış durumda. Altında bir kanalizasyon sistemi olan, işte ne bileyim iki yanı sütunlarla çevrili, sütunların işte üzerinde portiği olan, işte sütunların hemen arkasında bakın kanalizasyon sistemini burada görebiliyoruz. Sütunların hemen arkasında dükkanların bulunduğu çok klasik bir sütunlu cadde burası. Ama dediğim gibi Laodikya çok fazla sayıda deprem görmüş kentlerden birisi. O yüzden de kentte böyle gezerken bakın burada hemen mesela devşirme olarak kullanılan bir sütunu gördük. Çok fazla sayıda kent deprem geçirdiği için buranın halkı da artık eline ne bulursa onunla artık dükkanları, caddeleri zamanında tamir etmeye çalışmış. Tabi ilk başlarda düzgün tamir ediyorlar ama ekonomi bozuldukça, fakirleştikçe artık devşirme malzemelerinde daha yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Bakın burada da tıpkı Antalya'daki Hadrian Kapısı'nda gördüğümüz gibi tekerlek izlerini görmek mümkün. Yani buradan vakti zamanında arabalar da geçiyormuş. Oldukça işlek, güzel, ticaretin canlı olduğu caddelerden birisiymiş. Bakın burada gene bu aslında bilerek bırakılan parçalardan birisi. Bakın burada da gene benzer şekilde görüyoruz. Bu devrildiği şekilde bırakılmış. Yani depremde devrildiği şekilde burada duruyor. Bundaki amaç da bize işte o depremin yıkıcılığını göstermek. Kazı ekibinin bilerek yaptığı şeylerden birisi bu. Bakın burada da bir kabartma var. Ne kabartması var? Şöyle bakarsak yaban domuzu kabartması var burada. Ben Laodikya sikkelerinde de, erken dönem sikkelerinde de yanlış hatırlamıyorsam yaban domuzu betimleniyordu. Yani Laodikya'nın sembollerinden de birisi yaban domuzu. O yüzden şaşırtıcı değil burada bir yaban domuzu görmek. Erken dönem sikkelerinde de çünkü görebiliyoruz. Yaban domuzlarını da ben bu arada çok severim. Çünkü Harry Potter'daki Patronus'un benim yapılan testler sonucu yaban domuzu çıkmıştı. O yüzden özeldir benim için, yaban domuzları severim yani. Dediğim gibi sütunlu cadde bu şekilde. Şimdi birazdan detaylarına gireceğiz. Şimdi Suriye Caddesi'nde yürüyüşe ben devam ediyorum. Şu dikkatimi çekti. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Bakın bir dört yol ağzına geldik. Şurada burası kazılsa burası da ayrı bir cadde yani. Buradan da dümdüz şu şekilde devam edebiliyoruz. Stadyum Caddesi ile kesişim noktasına kadar. Hippodomik plan var Laodikya'da. Yani ızgara plan var. Hani bu Avrupa'daki, özellikle de Amerika'daki pek çok kentte günümüzde kullanılan ızgara kent planının, yani hippodomik plan Laodikya'da da zamanında uygulanmış. Burada da dediğim gibi onun çok güzel bir izini görüyoruz. Bakın burada bir dört yol ağzına geldik. Sürekli bu şekilde adalara, insulalara bölünmüş kent ve o şekilde bir yerleşim planı uygulanmış. Bakın burada da portiklerin altında, yani portikten kastım ne? Bu sütunlar. Bunu şöyle yüksek düşünün.
Şu dükkanlar ya bunlar. Bu dükkanlar da şöyle yüksek düşünün. Bu sütunla dükkan arasında da şöyle ahşap bir çatı olduğunu düşünün. Bir sundurma olduğunu düşünün. Onlara portik deniyor. Zamanında burası gölge alanmış yani. Onu demek istiyorum. İnsanlar gölgeden, yağmurdan, çamurdan, sıcaktan korunuyorlarmış. İşte bu portiklerin portiklerin altında, dükkanların önünde de bakın bu şekilde opus sectile'den, mermerden yapılmış böyle zemin döşemeleri varmış. Tabi bu da bize neyi gösteriyor? Kentin ulaştığı zenginliği bize gösteriyor. Yani mermer gerçekten o dönemde pahalı bir şey. Bunu getirteceksiniz, işleyeceksiniz vesaire vesaire. Bir de bunu insanlar bassın diye yerlere böyle saçacaksınız renkli mermerleri. Çok ayrı bir seviye gerçekten. Laodikya tekstilden özellikle çok zenginleşmiş bir kent. O tekstil hikayesini de birazdan anlatacağım. Büyük ihtimal tiyatro taraflarında anlatırım. İlginç şeyler çıktıkça da böyle edit yapmaya devam edeceğim. Şimdi burada bakın şurada kapatmışlar girmeyelim diye. Dükkan örneklerini görüyoruz. Şurada da bir ev örneği var. Laodikya'nın Suriye Caddesi'nde peristilli bir ev. İlk sivil mimari örneği hatta Laodikya'da kazılan bildiğim kadarıyla. Şu dikkatimi çekti aslında, size onu göstermek istiyorum ben. Bakın burası bir giriş kapısı ya mesela, bakın. Dükkanlar çok ufak, çok küçük. Çünkü o dönemde gerçekten dükkanlar aşağı yukarı bu boyuttalar. Niye? Çünkü günümüzdeki gibi depolama imkanları yok insanların. Yani soğuk, elektrik olmadığı için bir kere soğukta siz bir şey depolayamıyorsunuz. Bozulma ihtimali var. O yüzden daha çok anlık ve günlük tüketimin o dönemde biz yaygın olduğunu biliyoruz. Özellikle gıda maddelerini. Mesela kasaplar hayvanı getiriyorlar, sabah kesiyorlar. O gün dağıtıyorlar, bitiriyorlar etini. Ertesi gün yine hayvan kesiliyor. Çünkü bekletme ihtimali yok. Kesilen etlerde, satın alınan etlerde o gün yenip tüketiliyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin işte soğuk hava depolarınız olmadığı için meyve sebze bekletme, balık bekletme, et bekletme gibi, işte yağları bekletme gibi şansınız olmuyor. O yüzden genellikle dediğim gibi anlık tüketilen şeyler bunlar. O yüzden de dükkanlar çok küçük oluyor. Burada da meşhur oyunumuz var. Yani Ludus Laodicum Scriptorum var. Burada da dediğim gibi her antik kentte bunun bir örneğini görmek mümkün. Laodikya'da da güzel bir örneği var. Hatta buraya da bakın 2 tane sütun başlığı konmuş böyle. İnsanlar oturup burada Ludus Laodicum Scriptorum bile oynayabilirler geldikleri zaman. Arıyorum ya, burada bir tane kanalizasyon kapağı vardı. Böyle heykel kapatılmış falan, böyle heykelin kıvrımları, giysi kıvrımları gözüküyordu. Onu bulursam videoya eklemek istiyorum ama onu bulamadım bir türlü. Neyse şu tarafa doğru, tapınağa doğru gidelim. Oradan da kiliseye geçeceğiz. Laodikya'nın meşhur tapınak yapısındayız. Tapınak A olarak adlandırılıyor burası. Zamanında yani Antoninler döneminde milattan sonra 2. yüzyılın ortalarına doğru diyebiliriz. Artemis, Apollon ve Afrodit adına, bir de imparator kültü adına adanmış bir tapınak burası. Çok güzel, çok görkemli bir tapınak. Tabii içine girdikçe de ilginç detayların şimdi karşımıza çıktığını göreceğiz. Normalde şu noktaya geçtiğimiz anda aslında bakarsanız biz bu tapınağa girmiş oluyoruz ve Roma döneminde yaşayan bir Romalı yurttaş olsaydım ben, tapınağın burasına, avlusuna girme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktım. Şu anda da girebiliyorum. Fakat şu gördüğünüz tapınağın merdivenlerine çıkmamız, hele merdivenleri aşıp Naos denen kutsal seviyeye çıkmamız o dönemde yasaktı. Halk ibadetlerini nerede yapıyordu? Gördüğünüz bu avluda sunularını yapıyordu, gerçekleştiriyordu. Ve dediğim gibi o kutsal seviyeye asla çıkamıyordu. Oraya sadece rahipler, din adamları çıkıyordu ve tapınağın kapıları genellikle kapalı oluyordu. İşte belirli günlerde tapınağın kapıları açılıyordu. Tam merkezde duran işte kült heykelinin, artık hangi tanrının, tanrıçanın ya da imparatorun heykeli varsa o heykeli görüyorlardı. Ve bu şekilde yılın belirli günlerinde seremoniler gerçekleştiriyordum. Bir de Yunan panteonunda, Yunan dininde diyebiliriz. Roma ile de beraber bu daha da belirginleşiyor aslında. Şu var. Eskiye doğru gidildikçe, yani daha eski tarihlere doğru gittikçe tapınakların büyüdüğü, avluların küçüldüğünü görüyoruz. Ama zaman içerisinde tapınakların küçülerek avluların büyüdüğünü görüyoruz. Burası da ona güzel bir örnek. Çok geniş avlulu bir tapınak burası. Dediğim gibi halk ibadetlerini bu avluda gerçekleştiriyordu. Burası etrafı gene dükkanlarda benzer şekilde görünüp portikli şekildeydi. Burası böyle kapalı bir avluydu aslında baktığınızda. İşte sütunlarla çevrili çok güzel bir avluydu. Tapınak da burasıydı. Dediğim gibi Antoninler döneminde burada Afrodit, Artemis ve Apollon adına sunular yapılmış, imparatorlara burası adanmış, imparatorlar adına, imparator kültü adına burada zamanında sunular gerçekleştirilmiş. İşte
işte zamanla da önemini kaybediyor. Mesela Konstantin döneminde, 1. Konstantin, Büyük Konstantin döneminde burası bir arşiv olarak kullanılıyor ki aşağı katını göreceğiz. Aşağısı buranın bir depo olarak kullanılmış Konstantin döneminden sonra. Sonrasında da 7. yüzyıla kadar arşiv olarak kullanılmış ve depremden sonra da o dönemde yaşanan bir depremden sonra da işlevini maalesef kaybetmiş. Restorasyon buranın çok güzel yapıldı gerçekten. İşte Celal Şimşek ve Pamukkale Üniversitesi ekibi bunu gerçekleştirdi. Ben açıldığı günü bu tapınağın hatırlıyorum. İşte başkan, belediye başkanı, bakan, kültür bakanı falan gelmişti. Çok görkemli güzel bir açılış töreni ben üniversitedeyken gerçekleştirilmişti. Onu hatırlıyorum. Yani emeğin çok yoğun olduğu ama sonrasında böyle çok güzel bir tapınağın ortaya çıktığı bir kazı alanındayız şu anda. Şimdi burada 2 tane güzel detay var. Birazdan onlara bakacağız. Birincisi şurada. Denizli'nin horozlarını göreceğiz. Bir geizon parçası üzerinde. Şurada da bakın küçük bir kilise var. Bu kadar görkemli büyük bir tapınağı zamanında Hristiyanlar minik bir kilise, bir şapel inşa etmişler. Onun ne anlama geldiğine bakacağız. Şimdi dediğim gibi Denizli'de, Laodikya'da, Goncalı'da tapınak ağayı geziyoruz. Başlı başına bu üst yapı elemanı bile, yani bu Arşitraf, Frizbilo, Entablatür ve Geizon bile tek başına, başlı başına Laodikya'nın ne kadar zengin bir kent olduğunu bize göstermeye yeter aslında. Yani buradaki işçilik, o detaylar gerçekten çok iyi. Yani çok üst düzey bir usta buraya getirtilmiş ve bu tapınağın üst yapı elemanlarında çalıştırılmış. Dediğim gibi bunlar hep para isteyen şeyler. O yüzden başlı başına bu üst yapı elemanı bile Laodikya'nın zenginliğini bize göstermeye yeter. Ama benim burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şurada yer alıyor. Burada Denizli'nin horozları var. O da kolay görünebilsin diye buraya böyle vaktinde bir ayna yerleştirildi. Bakalım, ben güneş gözlüğümden bir şey görmüyorum. Size gösterebilecek miyim? Durun, bunu farklı bir kamerayla göstereyim ben size. Buradan bakarsak bakın, şöyle zoomladığımızda horozları görüyor musunuz? Bu müthiş bir şey. Denizli'nin dövüşen horozlarını burada görüyoruz. Tapınak avlusunda o biraz önce bahsettiğim küçük kilise bu. Tek apsisten oluşuyor. Bakın hala freskleri bile günümüzde gözükebiliyor. Minicik bir şey. Bakın şöyle şuraya kadar gidiyor. Girişi de şurada. Çok küçük bir kilise ama bunun tapınak avlusuna yapılmış olması önemli. Dediğim gibi burada bir meydan okuma var. İşte eski tanrılara karşı olan, yüzyıllar boyunca korktukları tanrılara karşı bir meydan okuma var. Yani yeni inancın getirdiği, yeni dinin getirdiği işte bir güven var. Dediğim gibi eski tanrılara yapılmış. Bence bu müthiş bir meydan okuma. Ben bu tarz yapıları, mesela Pergele'de vardı, seviyorum yani bu meydan okumasından, bu güç gösterisinden dolayı. Şimdi sizlere çok eski bir kuraldan bahsetmek istiyorum. Tapınaklar sonrasında bu kiliselerde, sonrasında camilerde de devam etmiş bir şeydir. Tapınakların, kiliselerin ve yeni camilerde bu dikkat edilmiyor. Eski camiler, mesela Osmanlı dönemi camileri, Selçuklu camilerinin basamakları her zaman için, ama her zaman için tek sayıdan oluşur. Neden? Çünkü günümüzde bize büyüklerimiz ne derler? Sağ ayakla evden çık, sağ ayakla camiye gir, sağ ayakla işte işe başla denir mesela. Bu olay bunu sağlıyor. Yani siz buraya tırmanmaya başlarken sağ ayağınızı atarsanız bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. basamağınız tek sayı olduğu için kutsal seviyeye siz gene sağ ayakla giriş yapmış oluyorsunuz. O yüzden bütün dini yapıların, kutsal yapıların basamakları tek sayıdır. Şimdi 7 basamağa çıktık, kutsal seviyeye ulaştık. Normalde benim buraya gelmemem lazımdı. Yani antik dönemde yaşasaydım kesinlikle ama kesinlikle buraya giremezdim. Normalde bunun böyle bronz kapıları var. Bu kapılar dediğim gibi yılın belirli günlerinde açılıyor. Bu kapının da açıldığını varsayarsak benim ahir ömrümde buraya gelmemin imkanı yoktu antik dönemde, yani tapınağın içine. Ama şu anda iyi ki girebiliyoruz, gezebiliyoruz. Nasıl bir yermiş görüyoruz. Bakın burası 2 katlı bir yer. Yani zemin de var, bodrum da var. Peki buraya nereden iniyorlarmış o dönemde? Girişi şuradan, şu kapak hala kalkabiliyor. Bakın şuradan da kapısı falan da duruyor. Şöyle görürseniz. Bakın şöyle oval merdiveni falan da var. Şuradan şöyle dönerek iniliyor. Tonozlu bir yapı burası. Bakın tonozları hala
görülebiliyor. En azından kendi tonozlarından birisi ayakta. İşte içinde de yıkılan sütunları var. Bakın hatta işlemeli o sütunlar. Burası dediğim gibi zamanında arşiv olarak kullanılmış. Arşiv odası olarak kullanılmış. Tabi tapınakların o dönemde şöyle de bir işlevi var. Tapınaklar hazine görevi de görüyorlar. Arşiv görevi de görüyorlar. Çünkü daha erken ta Sümer'den beri gelen bir gelenek aslında o. İnsanlar birikimlerini tapınaklara bırakıyorlar, adıyorlar. Tapınaklar da onlara karşılığında iş veriyor ya da bir garanti veriyorlar. Bu şekilde tapınakların bir bankacılık görevi de var, biriktirme görevi de var, hazine olma görevi de var. O yüzden hani bir şey oldu mu tapınak yağmalandı, kilise yağmalandı falan filmlerde deniyor. Öyle bir işlevleri var onların antik dönemde. O yüzden o işlevin burada da vakti zamanında gerçekleştiğini görüyoruz. Dediğim gibi tapınak ağı çok keyifli bir yapı. Keşfetmesi, incelemesi. Her ne kadar aşağıya inemesek de bu cam panel sayesinde üzerinde yürüyebiliyoruz. İçinde ne varmış görebiliyoruz. Tabi burası şöyle kapalı bir kutu vakti zamanında. Tam şeye bakıyor, bakın Pamukkale'ye bakıyor. Buradan Pamukkale'nin beyazlığını, travertenlerini görebiliyoruz. İşte Kutsal Agora hemen yanında. Hemen yanında Laodikya Kilisesi var. Birazdan oraya gideceğiz. Zamanında da Pamukkale ile Laodikya arasında kalan şu ova, Çürüksu Ovası gölmüş. İşte o göl içinde çok kavgalar, dövüşler çıkmış. Zamanında Laodikyalılar orası bizim demiş. Hierapolisler hayır orası bizim demişler falan. Ta imparatora kadar bu olaylar zamanında gitmiş. Tapınak ağı da dediğim gibi böyle bir yapı. Milattan sonra 7. yüzyıla kadar yanlış hatırlamıyorsam kullanımı devam etmiş. Sonra da depremlerle işlevsiz hale gelmiş. Ama antik dönemde bir tapınak nasıldı görmek istiyorsanız Laodikya'ya gelin, burada görebilirsiniz. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bakın 4 sütun var ya, sütunların ikisi bu şekilde dönüyor, ikisi bu şekilde dönüyor. Orada bir illüzyon var aslında. Bunun sebebi de şu: biz eğer çok uzaktan baksaydık ve bunlar düz sütunlar olsaydı o sütunları bu şekilde şöyle yamuk görecektik. Yani şöyle görecektik. Göz yanılması olacaktı. O döndürülmüş olarak o sütunların yapılması, yivilerinin yapılmış olması o göz illüzyonunu bize sağlıyor ve biz bu sütunları nereden bakarsak bakalım düz olarak görüyoruz. Laodikya'nın meşhur kilisesindeyiz. Tabii ben hep ne diyorum? İncil'deki, kutsal kitaptaki 7 kiliseden birisi Laodikya'dır diyorum ama o kilise bu kilise değil. Zaten orada bahsedilen kiliselerin hiçbirisi böyle bir yapı değil. Orada cemaatlerden aslında bahsediliyor. Kentlerdeki cemaatlerden bahsediliyor. Mesela zamanında da Laodikya'da böyle bir Hristiyan cemaati varmış. İşte o bahsedilen şey aslında Laodikya Kilisesi diye bahsedilen şey. Bu gördüğümüz kilise sonraki yüzyıllarda inşa edilen bir kilise. Ben burası kazılırken burada staj yapıyordum. Çok iyi hatırlıyorum. Şu mozaikleri ilk defa hocayla birlikte görmüştüm. O zamanlar da çok güzeldi. Şimdi de muhteşemler. Adeta bir halı gibi. Şu anda biz zaten kilisenin iç kısmına, naos kısmına daha geçmedik. Narthex kısmındayız. Yani naos kısmı muhteşem mozaiklerle süslü. Çok iyi böyle oyunlar yapılmış. Gölge oyunları var, ışık oyunları var, işte figürlerden yapılan oyunlar var, renk oyunları var. Gerçekten çok kaliteli mozaikler var. Deprem tabii buraya da çok ağır vurduğu için zeminde kaymalar vesaire var. O yüzden burası niye böyle hani dalgalı şekilde gidiyor diyebilir ziyaretçiler. Onun sebebi depremin buraya zamanında çok ağır bir şekilde vurmuş olması. Ve muhteşem bir kilise burası. Klasik kilise mimarisine de çok uyan bir şey değil. Yani şimdi şeyine girmeyeceğim tabii ki. Apsislerine, nartekslerine hani zaten çok detay onlar sizin de aklınızda kalmıyor. İşte işi bilenler de zaten onları biliyorlar. O yüzden böyle çok kilise terimlerine, detaylara girmeyeceğim ama şunu bilin, burası klasik mimariye uymayan bir kilise. O yüzden de özgün bir kilise, değerli bir kilise o anlamda düşünürsek. Dediğim gibi mozaikleri çok güzel, çok değerlidir. Şimdi zaten bu cam zemin üzerinde yürürken o mozaiklere çok daha detaylı bir şekilde bakma fırsatımız olacak. Burası zamanında konsüllerin toplandığı da bir kilise. Konsüllere temsilci göndermişti bir kilise. Çok özel bir yapının şu anda naos kısmına girdim. Yani kutsal alan denen kısmına girdim. Şimdi tek tek detaylı bir şekilde mozaiklerine bakalım. Kalpler var. Şurada 3 renkli kalp var.
Tabii kilise çok güzel, çok görkemli ama eskiden çok daha iyiymiş. Yani bunu şu şekilde düşünmemiz lazım. Ben bunu Perge'deki hamamda da anlatmıştım hatırlarsanız. Bakın şurada opus sectile denen mermerden zemin döşemesi var. Bu taraflarda mozaikler var. Tamam, zeminin ne kadar görkemli olduğunu görebiliyoruz ama zamanında bu duvarlarda mermerlerle kaplıymış. Bakın burada onların izlerini görüyoruz. Mermerler de maşallah mermer, yani renkli, kaliteli, böyle şekilli mermerlerden. Bu şekilde dış yüzeyi de duvarların mermer plakalarla kaplıymış. Yani siz buranın içine girdiğinizde şuradan tepeden güneş ışıkları falan da alıyordu çok büyük ihtimalle. Böyle mermerlerin parladığı mozaik bir zeminde yürüyordunuz. Muhteşem görkemli bir şey olmalı. Burada bir ambon var. Ambonun ne olduğu açıklanmamış. Ona bakıyordum demin. Ambon kürsü demek. İşte bu vaazların falan da verildiği. Burada o kürsüyü görüyoruz. Şurada Pastoforyon diyor. Pastoforyon'un da sanırım ne olduğu açıklanmamış. Pastoforyon'da rahiplerin işte odaları diyebiliriz. Ofisleri bir bakıma, yani bu şeylerde, ayinlerde kullandıkları alet edevatların konduğu, işte kutsal kitapların konduğu bölümler. İşte bakın şurada var, işte diakonların olsun, rahiplerin olsun, ne denir? İşte ofisleri gibi diyebiliriz, kullandıkları, işte ayinlere hazırlandıkları yerler. İşte bema denen kısım burası. Şu gördüğünüz mermer kısım, bunun üzeri genellikle kapalı oluyor. İşte apsisi orada, templon kısmı vesaire. Da oraya daha geçebiliyormuşuz. Normalde kilisede olsak buraya geçemezdik. Aynı o tapınaktaki gibi belirli bir alan var. Halkın girebildiği ve giremediği şeklinde. Altarı da buradaymış. Yani bu komünyonun hazırlandığı altar buradaymış. Bu şekilde devam edersek şurada vaftiz havuzu olması lazım. Büyük bir vaftiz havuzu, çünkü toplu vaftizler yapıldığı için o dönemde günümüzdeki gibi böyle daha hani filmlerde gördüğümüz tarzda vaftizhanelerden ziyade adı üzerinde bayağı vaftizhaneler varmış. Yani büyük yerler. Orada bunlar gerçekleştiriliyormuş. Aynen, vaftiz ön odası. Hatta burası freskli. Bakın burada görebiliyorsunuz fresklerini. İşte burası vaftiz ön odası. Buradan, yani siz şu dışarıdan giriyorsunuz. Girdiğimiz bölümden şu şekilde geçiyorsunuz. Buradan bu şekilde böyle yürüyerek geliyorsunuz. Bakın gene naosla işiniz yok. Kutsal alana girmiyorsunuz. Buradan bu şekilde giderek şuraya geliyorsunuz. Merdivenli zaten orası. Bakın şöyle 3 basamak var. Şurada da 3 basamak var. İşte şurada görevliler duruyorlar. Üzerinize artık suyunuzu döküyorlar. Vaftizinizi gerçekleştiriyorlar. Suyun içinden geçerek rahiple artık ya da kimle yapıyorsanız o işi, İşte Hristiyan olarak artık vaftiz edilmiş olarak şuradan çıkıyorsunuz. Oradan da belki de tam tersi, yani şöyle dolanıp buradan çıkıyordunuz, buradan da kilisenin içine giriyordunuz. Bilemiyorum. Bu şekilde bir sistemde burada zamanında kullanılmış. Burası da vaftizhane bölümü Laodike Kilisesi'nin. Dediğim gibi Laodike Kilisesi özel, güzel bir kilise. Gelirse gene bunların da duvarlarının mermer plakalarla kaplı olduğunu düşünün. Çok görkemli, çok güzel bir kiliseymiş. Burada bir mozaik yığını, bir tessera yığını görüyoruz. Bu orijinal haliyle, yani işte büyük ihtimal depremden dolayı buralar hasar gördü, yıkıldı ve buraya işte temizleme, tadilat yapılırken buraya bunlar atıldı. Bunun niye atıldığı tam olarak bilinmiyor bu arada. Fakat bu atıldığı şekilde bulunduğu için bunlar yeniden değerlendirilmedi, kullanılmadı. Şu şekilde olduğu düşünülüyor. Yani içeride de mozaikler var, yani bu mozaikler tamir edilirken belki buradan eksik testereler alınıyordu, benzer parçalar alınıyordu. Bir tamirat havuzu olarak kullanıldığı için buranın bu şekilde bırakıldığı düşünülüyor. Ama dediğim gibi tam nedeni bilinmiyor. Fakat bakarsanız da içine muhteşem renkli testereler var. O yüzden çok kaliteli bir işçilik varmış zamanında burada, ama dediğim gibi bu şekilde ta o zaman bırakıldığı için bu özellikle ellenmedi. Burası bu şekilde bırakıldı. Ama bakarsanız da işte turkuazından tutun turuncu testerelara varana kadar, siyahlara, işte kan rengi taşlara varana kadar çok güzel renkli şeyler var. Yani bunların tam halinde ben açıkçası çok merak ediyorum nasıldı diye, ama artık onu bilme şansımız maalesef yok. Burada Laodike Kilisesi'ne gönderilen mektubun bir örneği var. İşte İsa'nın havarilerinden Yuhanna kendi İncil'ini yazdığı esnada Tanrı Yuhanna'ya göründü ve ondan gördüklerini, o anda olanları ve daha sonra olacakları yazması istedi diye. Vahiy kitabından bir bölüm yazılmış. Bakın şurada şu kritik. Diyor ki, ve Laodikea'da olan kilisenin meleğine yaz. Burada aslında eski Yunancasına baktığımızda bu metnin angelos kelimesi burada geçiyor. Angelos, yani günümüzde angel'ın kökeni, ama angelos'un ilk kullanımı haberci, elçi, postacı gibi bir anlamı var. Yani mesaj taşıyan gibi bir anlamı var. Hani Laodikya'daki
artık mesaj taşıyan kişiye mi, haberciye mi yaz, yoksa gerçekten meleğine mi yaz dendi, onu bilemiyoruz. Bu muğlak şeylerden birisi, durumlardan birisi. Hani genellikle meleğine diye tercüme edilmiş ama bunun melekten ziyade bir insan olma ihtimali de var. Hani angelos'un orada iki anlamı var. Hem haberci anlamı var, hem melek anlamı var. Hangi anlamda kullanıldığını bilemiyoruz. Laodikya Kilisesi'nden çıktık. Nereye geldik? Kiliseli Peristilli eve geldik. Tabii kiliseyi insanlar iyi kötü biliyorlar da Peristil'i bilmiyorlar. Peristilli evin çok da bir açıkçası anlamı yok insanlar için. Ne diye merak edenler için hemen şuraya dönersek, aha alın size Peristil. Peristil sütunlarla çevrili bir avlu demek aslında. Böyle burası gene portiklerle çevrili, gölgelikli. Ortasının böyle havuz olduğu genellikle ya da açık olduğu bir avlu, sütunlu avlu diyebiliriz. Bu Roma'da çok yaygın bir şey. Yani bu kadar büyük peristiller her yerde yok. Daha küçük peristil oluyor evler genellikle ama burası çok güzel, yani zamanında böyle deve dişi gibi bir adam eviymiş yani belli. Bunu yaptırmak gerçekten ciddi maddi güç isteyen bir şey ki bakın yerdeki döşemelerden de bunu anlayabilirsiniz. Bir de bu adam kendine ayrıca kilisede yaptırmış. Öyle de bir güzelliği var. Ya da evin bir bölümü sonradan kilise olarak kullanılmış olabilir. Ondan emin değilim. Yani ilk defa ben de bu yapıya geldim. Yıllardır Laodikya'ya gelmiyordum. Ben de ilk defa gördüm. Ama şu peristilli avluda dolaşabilmek güzel, keyifli bir iş bence. Ama dediğim gibi hani daha böyle açıklayıcı olsa sanki biraz daha iyi olur şeyler, yazılar dediğim gibi. Çünkü insanlara çok hitap etmiyor. Peristilli ev, kiliseli ev gibi şeyler. İşte peristilden kastımız aslında bu sütunlu avlu. Evde güzelmiş yani, çok fazla sayıda odası var. Şu anda geçip bakıyorum da şöyle tek tek bölümlerine. Büyük ihtimal sonraki yüzyıllarda sürekli genişletilmiş burası. Laodikya'nın Kuzey Tiyatrosu'ndayız. Burası büyük tiyatro olarak da geçiyor. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılıyor. Aslında bu tiyatro yapılırken Laodikya'nın bir tane tiyatrosu var. Ama o yetmiyor ki artık, yani şehir de kalabalıklaşıyor, işte talep de artıyor. Buraya böyle büyük bir tiyatro daha zamanında yapılmış, milattan sonra 2. yüzyılda, yani Roma'nın Roma olduğu, medeniyetin medeniyet olduğu dönemde yapılmış. Refahın en üst düzey olduğu artık son demleri Roma'nın. Yani çökmeye bir adım kala refahın en yüksek olduğu, zirve yaptığı dönemde dediğim gibi bu tiyatro yapılmış. Ama deprem buraya çok büyük hasar verdiği için burası bu şekilde şu anda bekliyor. Küçük tiyatroda, yani Helenistik dönemde yapılan tiyatroda muhteşem bir çalışma yapıldı. Orası ayağa kaldırıldı. Hatta orası aktif olarak gösterilerde de kullanılıyor günümüzde. Yani burasıyla da ilgili belki bir çalışma vardır, ben bilmiyorum ama bu tiyatroyu ben açıkçası daha çok seviyordum Laodikya'dayken. Çünkü yani Pamukkale manzarası var. İşte eskiden burası dediğim gibi gölmüş. O göle bakıyormuş. İşte arkada Çökelez Dağı var. Ona bakıyor falan. Hani manzarası daha güzel olduğu için öbür Asopos Tepesi'ne bakıyor. Burayı ben açıkçası daha çok seviyordum. Yani burası her ne kadar böyle daha gariban gibi, daha yıkıntı halde gözükse de benim daha çok sevdiğim tiyatrolardan birisidir. Hatta şu basamaklarda çok oturmuş kahve içerken güneşin doğuşunu da izlemişimdir yani. Şurada da bakın Goncalı'nın tren istasyonu var. Orada bir tren, vagonlar var. Gerçi tren yok, doğru, sadece vagonlar var. Onlar onu bekliyorlar. Burası da bu şekilde. Şimdi Kutsal Agora'ya gideceğiz. Laodikya'nın Batı tiyatrosuna geldik. Helenistik dönemde inşa edilen tiyatrosuna geldik. Beni çok heyecanlandıran yerlerden birisi burası. Şöyle dönersek bakın karşımızda Türk arkeolojisinin medar iftarlarından birisini şu anda görüyoruz. 10 sene önce buraya gelseydiniz burası şöyle 5-6 basamak sadece toprak yüzeyinde görebiliyordunuz. Sahnesi var mı? İşte altta sağlam, kaveyası sağlam mı? Bu oturma basamaklarından bahsediyorum. Sağlam mı? Bilemiyordunuz. Orkestrası böyle yamuk yumukta, hatırlıyorum ben buraya geldiğimde. İşte deprem izlerini orada da görebiliyorduk. Fakat muhteşem bir çalışma yapıldı burada ve artık böyle etkinliklerde bile kullanılabilecek bir tiyatro haline geldi. Hatta bakın burada da şu anda bir düzenleme var. Yarın akşam bir bale gösterisi varmış. Burada işte 30 Ağustos'ta da galiba bir kutlama olacakmış. Yani yoğun olarak kullanılan, aktif olarak kullanılan, bizim kültür hayatımıza kazandırılan bir tiyatro oldu burası. Ve çok görkemli, çok muhteşem tiyatro. Gerçekten de iyi bir çalışma yapıldı burada. Ve tüm görkemiyle şu anda karşımızda, zaten fotoğraflardan da görmüşsünüzdür. Ha, bu araya kadar gelmişken şundan da bahsedeyim. Bakın şu karşıda bir
kel bir tepe var, öyle söyleyeyim. O tepenin ismi Asopos Tepesi. Asopos Tepesi ismini Asopos Nehri'nden alıyor. Laodikya'nın ilk yerleşimi orada kurulmuş. Yani en eski yerleşimi nekropol tarafında ama ilk yerleşimin orada kurulduğu düşünülüyor. Asopos Tepesi üzerinde bir köymüş Laodikya zamanında. Zamanla da büyüyor. Koca bir kent, bir metropol haline geliyor. Asopos Tepesi'nin de öyle bir önemi var. Yani Laodikya'nın atalarının, ceddinin bir zamanlar yaşadığı tepe orası. Kutsal Agora'nın aslında içindeyiz. Duvarı delerek geldik. Yani antik dönemde olsaydı buradan geçme imkanımız yoktu. Arkamız duvar. Bakın buraya bakarsak hemen şurada sütunları görüyoruz. Gene burada bir portik mantığı var aslında. Yani duvarla bu sütunların üzerinde ahşap bir çatı varmış zamanında. Deprem o kadar yıkıcı, o kadar etkili olmuş ki bakın bütün duvarı olduğu gibi böyle yıkmış. Şurada da o duvarın kaldırılmış halini görüyoruz. Yani antik dönemde şu şekilde gözüküyordu. Depremden sonra buraya gelseydik bu şekilde görecektik burayı. Burası özellikle bu şekilde bırakılmış. Depremin bize yakıcı etkisini gösterebilsin diye ülkemiz bildiğiniz gibi deprem bölgesi daha geçtiğimiz sene Şubat ayında Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok şiddetli bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş merkezli işte Hatay gitti, Antep gitti, Maraş gitti maalesef, Adıyaman gitti. İşte o dönemde de depremler ülkemizde maalesef oluyormuş. Bu da o depremin yıkıcı izlerinden birisi yani. Bakın orada da o duvarlar yıkılmış durumda. Yani bir sabah uyanıyorsunuz ve kentinizin bütün duvarları bu şekilde yıkılmış halde. Ve nasıl kaldıracaksınız? Vinç yok, ekip yok. Hani günümüzdeki gibi bir yardım çığlığı atsanız ulaşacak kentler yok, bir altyapı yok, devlet yok. O yüzden çok korkunç bir günmüş Laodikya için o deprem günleri. Burada da dediğim gibi onun izleri hala görülebiliyor. Şimdi bu yıkılan duvara baktık ya, parçalarını burada görüyoruz. Hani buradan bu şekilde böyle düşmüş. Burada da dediğim gibi o duvarın ayağa kaldırılan kısmını görüyoruz. Yani antik dönemde gelseydik bu duvarı bu şekilde görecektik. Burası bu şekilde böyle freskli bir duvar. Fresklerini hala, boyalarını hala görebiliyoruz. İşte üst tarafta daha böyle, pardon şöyle alayım telefonu. Daha böyle geometrik bezemeler var. Altlarda daha sade bezemeler var. İşte antik dönemde bu şekilde bir portikoymuş burası. Bu portikonun duvarlarındaki freskleri biz şu anda görüyoruz. Gayet de canlı, güzel. Hatta şu kapı üzerindeki renkler çok iyi mesela. Şimdi birazdan ona doğru gideceğiz. Bayağı iyi yani. Ben kazıda, yani burada staj yaparken bu duvarlar yerdeydi hatırladığım kadarıyla, ya da kazılıyor muydu öyle bir şey. Ama duvarların altından böyle bu renkli parçaları gördüğümü hatırlıyorum. Yani ayağa kaldırınca muhteşem bir şey açığa çıkmış. Ellerine sağlık kazı ekibinin. Ha bakın bu mesela, şu kapı çok daha iyi. Devamı da sanırım gelir bu şekilde kaldırılmaya devam ederse. Laodikya Kutsal Agora'nın duvarlarındaki renkleri görüyor musunuz? Çok güzel, çok canlılar. Fresk şeklinde yapılmış bunlar, yani sıva üzeri boya yapılmış. Bakın burada o freskler, şöyle biraz daha geniş açı alırsak hatta, şu şekilde böyle duvar boyunca gidiyor. Şurada da bunun ilk halini, bulunduğu halini görüyoruz. Bunlar depremde yıkıldığı için bu duvarlar olduğu gibi devrilmişler. Burada da ayağa kaldırılmış hali var. Yani antik dönemde gelseydik bu duvarları bu şekilde bulacaktık. Depremden bir gece sonra ya da bir gün sonra gelseydik de bu şekilde üst üste yığılmış şekilde bulacaktık. Depremin yıkıcı etkilerini göstermesi açısından çok güzel bir çalışma bence. Ama ben şu özellikle kapıdaki renklere bayıldım. Müthişler. Şimdi Kutsal Agora'nın içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bu şekilde iki tane havuzu var Kutsal Agora'nın, bir de öbür uçta var. Laodikya önemli, zengin bir kent olduğunu sık sık vurguluyorum. Bakın bu arada şu şeylerin üzeri kapanmış olan duvar bloklarının üstünde de freskler var. O şekilde korumaya almış. Herhalde zaman içinde onlar da ayağa kaldırılacaktır. Biraz önce gördüğümüz duvar gibi. Ne diyorduk?
Ha, şunu söyleyecektim ben. Laodikya önemli, zengin bir kent. Buraya bakın, dolguyu görüyor musunuz? Nasıl bir toprak altındaymış burası zamanında. Nerelere kadar kazılmış da bu seviyelere ulaşılmış. Ben diyeceğimi bir türlü diyemedim. Laodikya zamanında imparatorlar gelmiş. Hadrian gelmiş. Onun geldiğini biliyoruz. Karakalla gelmiş. Hatta Karakalla geldiğinde bayağı bir sikke falan darp edilmiş. Bu şeyin, Kutsal Agora'nın içinde 3 tane tapınak var yanlış hatırlamıyorsam. O tapınakların da böyle betimlendiği sikkeler var Karakalla döneminden kalma. Yani Karakalların buraya geldiğini, sunular yaptığını biliyoruz. Zaten sonrasında Part seferine çıkıyor ve Part seferinde de tuvaletini yaparken kendi subayı tarafından öldürülüyor. Bu arada bakın burada oyunlar var. Mangala gibi bir şey. Bakın burada görüyoruz. Şurada görüyoruz. Şurada tamga var galiba. Tam emin olmamakla birlikte. Nasıl bir yere geldik? Bakın burada haç var. Çok net bir şekilde onu görüyoruz. Şurada çok güzel bir grafiti gördüm ben. Bakın burada bir Kiro var. Yani şey yazıyor. İsa yazıyor eski Yunanca monogram halinde. Yani Hristo'nun harflerini burada görüyoruz. Çok güzel bir Kiro var burada. Demin yürürken de ben burada bayağı bir grafiti gördüm geçerken. Şimdi niye göremiyorum? Şu tersten gidelim bakalım. Bu şekilde gidersek. Şunlardan bahsetmiyorum ya. Bayağı bir insan çizim falan görmüştüm ama. Abi bunlar çok iyiymiş ya. Şunlar falan. Şu Kiro çok iyi mesela. Şurada bakın bir insan var. Görüyor musunuz? Şöyle yakınlaşalım. Hatta ben bunun fotoğraflarını da çekeyim ya. Kanka burada bayağı grafiti var ya. Şimdi Kuzey Kutsal Agora'ya giriş kapılarından birisine geldik. Hatta merkezi giriş kapısı, merkezi propilon burası. Burada benim dikkat çekmek istediğim şey şu. Hani antik dönemde yapılar renkliydi diyorduk ya, bakın şurada akantus yaprakları üzerinde yeşil boyalar kalmış. Şöyle yaklaşırsak onu net bir şekilde görebiliriz. Gayet güzel bir detay. Bence kıymetini bilene. Bir de şuraya bakarsak bakın. Hala o kabartmaları görebiliyoruz. Bunlar orijinaller. Laodikya, bakın şu tanrıça Laodikya kabartması. Her yerde göremezsiniz onu mesela. Laodikya'da beni en çok şaşırtan yapı burasıydı. Ben öğrenciyken bir sabah buradan böyle Kürşat abiyle beraber, şefimle beraber, partnerle beraber yürüyorduk. İşte ben de artık heyecanla soruyorum. Burası neresi, burası neresi? O da sabırla sağ olsun cevaplıyordu. Bir sabah buradan geçmeye karar verdik. Artık neden bilmiyorum. Buradan geçerken dedim ki burası neresi? O da dedi ki bana Yeşillerin Jokey Kulübü. Ne dedim? Yeşillerin Jokey Kulübü dedi. Gerçekten de burası, beni trollüyor sanmıştım ama değilmiş. Yeşillerin Jokey Kulübü'ymüş. Roma döneminde araba yarışları, hatta bu Those About to Die dizisi var. Burada da ondan biraz bahsediliyor. Araba yarışları çok önemli. İşte o zaman da 4 tane popüler takım var. Kırmızılar, maviler, yeşiller ve beyazlar olmak üzere. Sonrasında sadece yeşiller ve maviler ortalıkta kalıyorlar. İşte Bizans döneminde de mesela İstanbul'daki hipodromu, günümüzdeki Sultanahmet Meydanı, Osmanlı'nın At Meydanı'nda çok görkemli araba yarışlarının, biz 4 atın çektiği ya da 2 atın çektiği chariot denen, quadriga denen araçlarda yarışların yapıldığını biliyoruz. İşte zamanında da Laodikya'da yeşillere destek veren, yeşillerin spor kulübüne destek veren kentlerden birisiymiş. Hatta yeşillere ayrı bir binada tahsis edilmiş. Burası da Yeşillerin Jokey Kulübü. Yani Those About to Die dizisini izlerseniz daha da anlamlandırılabilecek, hoşunuza gidebilecek yerlerden birisi. Biraz önce ne görmüştük? Peristilli bir villadan bahsetmiştik. Bakın burada da bir peristilli giriş var. Burası şeyin girişi. Nasıl diyeyim? Jokey Kulübü'nün girişi. Bakın burada ufak bir çeşmesi de var. İşte arka bölümü var, arka odalar var. Yani arşiv olarak ya toplantı odası olarak kullanıldı. Bakın burada ikinci kata da su çıkılabiliyor. Yani bu şekilde bir yer burası. Yeşillerin Jokey Kulübü. Yani beni heyecanlandıran kısmı yeşil takımından bir izi Laodikya'da görebiliyor olmak. Benim en sevdiğim yerlerden birisi burası Laodikya'da. Yeşillerin Jokey Kulübü. Ben de bugün yeşil giyindim. Biraz Yeşillerin Jokey Kulübü'ne geleceğim için. Kankam da yeşil giyinmiş. Bugün Forza Yeşiller, Forza Green diyerek yeşillere desteğimizi buradan açıklıyoruz. Bu arada bu yeşillerle maviler, hani ben böyle
takım makım diye anlatıyorum da o kadar da masum şeyler değil. Bayağı bildiğin çeteleşiyorlar. Kentlerin yeraltı şebekelerini kontrol ediyorlar. Hatta bir yer imparator devirmeye falan kalkıyorlar. Nika isyanında vesaire. Çok büyük yeraltı gücü aynı zamanda bu takımlar. Tabi şimdi bahisin, kumarın döndüğü yerde belli bir süre sonra pis para da akmaya başlıyor. O para da haliyle insanları kirli işlere de itiyor. Laodikya'da Karakalla Çeşmesi'nin önündeyiz. Bunun da parapetlerinde yani bu korkuluklarında çok güzel 2 tane kabartma var. Genellikle insanlar bu kabartmaların ne olduğunu bilmiyorlar. Burada çok güzel 2 tane mitolojik hikaye anlatılıyor. Burada Theseus'un Minotaurus'u, Girit'in meşhur boğasını, yarı insan yarı boğa olan yaratığını öldürüşünü görüyoruz. Burada da Zeus'un Ganimedes'i kaçırışını görüyoruz. Kısaca anlatmak gerekirse Yunanlılar her sene çocukları, genç çocukları ve bakire kızları yani erkek kız karışık bir grup Minotaur'u kurban olarak veriyorlar. Atinalılar daha doğrusu. İşte bunu durdurmak isteyen Prens Theseus da bir görevle Girit'e gönderiliyor Minotaur'u öldürsün diye. Babası da Aegon diyor ki yani bunlar sürekli yasta olduğu için her sene çocukları öldürüldüğü için gemilerinde, yelkenlerinde siyah bayraklar takıyorlar. Diyor ki oğluna, oğlum sen bu yaratığı öldürmeyi başarabilirsen gemilerine diyor işte zaferin sembolü olarak beyaz bayrak asarak dön Atina'ya diyor. Bu da tamam baba diyor. İşte orada bir çeşit takım yardımlar alarak Theseus burada gördüğünüz gibi Minotaur'u öldürüyor. Bakın burada boynuzlarından yakalamış Minotaur'u. İşte öldürücü darbeyi vurmak üzere hatta diziyle çökertmiş. Bakın böyle boynunu artık o kılıç ya da bıçak darbesini vuracak. Burada o betimlenmiş. İşte Theseus Minotaur'u öldürüyor. Çok büyük bir kutlama yapıyor tayfasıyla beraber. Fakat sarhoş oluyorlar bunlar ve yelkenleri takmayı unutuyorlar. Ne yapacaklardı? Siyah yelkenlerle açıldılar ya. Beyaz yelkenlerle Atina'ya dönmeleri gerekiyor. Fakat bunu yapmıyorlar, unutuyorlar. Babası uzaktan kara yelkenlilerin geldiğini görüyor. Oğlunun öldüğünü anlıyor. Minotaur'un oğlunu öldürdüğünü anlıyor. Ve o ızdırapla kendisini sulara bırakıyor. Ve boğuluyor, ölüyor. İşte o tarihten itibaren deniyor ki Kral Aegon orada öldüğü için o denizin ismi Aegon Denizi'dir. Yani Ege Denizi'dir. Ege Denizi'nin ismi de böyle bir mitten gelir. Halbuki Theseus'umuz biraz az içseydi, aklı başında olsaydı, tayfasını tembileseydi bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Burada dediğim gibi Theseus'un Minotaur'u öldürmesinin mitini görüyoruz. Buraya geçtiğimizde de burada da çok acıklı bir hikaye var aslında. Burada bakın Ganimedes'i görüyoruz. Ganimedes Yunan mitolojisinde böyle Narkisos kadar güzel bir yakışıklı bir çocuk olarak tanımlanır. Yani yaratılanların en güzellerindendir. Theseus gerçekten çok yakışıklı, çok güzel bir çocuktur böyle. Ve Zeus her şeyin en iyisini kendine layık gördüğünden bu çocuğu kaçırmaya karar veriyor. İşte kendi sarayında bunu bir saki olarak yani işte şarapları, sunuları sunan bir garson gibi artık böyle kullanmak için ya da başka amaçlarla günah boyuna bilemiyorum kaçırıyor. İşte onu da kaçırırken nasıl kaçıracak? Büyük bir kartal kılığına giriyor Zeus. Bakın burada o kartalı görüyoruz. Kartalın bakın pençeleri burada. Vücudu şurada şöyle ayakları. Bakın pençeleri burada çok rahat bir şekilde gözükebiliyor. Theseus omuzlarından kapıyor. Theseus kırlarda köpeğiyle oynarken. Bakın köpeği de burada. Hatta bunun miti vardır. Böyle kartal dalış yapar. Köpek zıplar kartalı korkutur falan. En sonunda kartal dediğim gibi Ganimedes'i yani Zeus kartal formundaki Zeus Ganimedes'i kaçırır ve kendi sarayına işte bir saki olarak götürür. Burada da onun miti betimlenmiş. Neredeyiz? Laodikya'dayız. Karakalla Çeşmesi'nin parapetlerindeki kabartmaları inceledik. Yani korkuluklarındaki kabartmaları inceledik. Laodikya'nın artık Stadyum Caddesi'ni geçtik. Orada da latrinasına geldik. Latrina nedir? Latrina tuvalet yani. Halka açık herkesin kullandığı tuvalet. Tabii şimdi kanalizasyon sıkıntı olduğu için o dönemde insanlar bu tarz toplu tuvaletleri kullanmışlar. Bir de evde kullandıkları işte amis gibi, lekane gibi kaplar var. İşte gece ihtiyaçlarını da orada karşılıyorlar. Yani siz gece uyandığınızda evde kalkıp da hani üstünüzü başınızı giyinip birkaç sokak ilerleyip
İşte birkaç yüz metre yürüyüp buradaki tuvalete bir de karanlıkta yani gelmezsiniz. O durumda ne yapıyordunuz? Evdeki işte lazımlıklara ihtiyacınızı gideriyordunuz. Sonra onlar dökülüyordu, boşaltıyordu vesaire vesaire ama gündüzleri de tuvalet ihtiyaçları bu tarz tuvaletlerde kullanılıyorlardı. Günümüzdekine bakın, şuradan temiz su akıyordu eskiden şu arıklardan. Günümüzdekine benzer bir kullanım mantığı var buranın. Bakın şurada bir taşı da var. Herkes bunların üzerine oturup fotoğraf çekilmeyi çok seviyor. Yani işte şuraya bir kişi, şuraya bir kişi, şuraya bir kişi oturuyordu zamanında. Tabi bunların altı şuraya bağlanıyordu. Yani önlerinden bakın temiz suyun aktığı arıklar da var. İşte tuvalet ihtiyacı insanlar bu şekilde görüyorlardı. Kadın erkek karışık da kullanıldığı olmuş ama genellikle belli bir süreden sonra bunlar ayrılmışlar. Temizlik ihtiyacı nasıl karşılanıyordu derseniz, bir tane süngerli sopa vardı. Onunla buradan çup çup temiz suya batırıyordunuz. Burada da temizlik ihtiyacınızı gideriyordunuz. Burası da havuz kısmı. Genellikle latrinaların içinde bu tarzda bir havuz bulunuyor. Latrinalar halk sağlığı açısından oldukça önemli yapılar aslına bakarsanız. O yüzden hemen hemen her antik kentte birden fazla latrina görmemiz mümkün. Kendisinden latrinalı evler de var. Fakat bu çok büyük bir ayrıcalık. Her evde bu takdir edersiniz ki yok. Dediğim gibi tuvalet kapları, lekaneler, amisler kullanılıyor genellikle evlerde. Gündüzde ihtiyaçlarını bu tarz latrinalarda gideriyorlar. Bir de bu latrinaların dışında bu idrarların özellikle toplandığı yerlerde var. İşte stragoi ya da sterkorari deniyor bu kişilere. Bunlar özel girişimciler, müteşebbisler yani bunlar. Bu işe para veriyorsunuz, siz ihale açılıyor, ihaleye giriyorsunuz. Kentlerin belli noktalarına kaplar konmanıza izin veriliyor. İşte insanlar idrarlarını o kaplara atıyorlar ya da oraya doğrudan boşaltıyorlar. Bu şekilde idrarlar toplanıyor ve tekstilde ağırtıcı olarak, amonyak olarak da kullanıldığı olmuş o idrarların vakti zamanında. İşte latrinaların da antik dönemde Roma toplumunda böyle bir işlevi var. Şimdi meşhur Trajan Çeşmesi'ne doğru gideceğiz. Stadyum Caddesi'nde ilerlemeye devam ediyoruz. Tamam. Şimdi Laodikya'nın en heyecan verici yapılarından birisinin önüne geldik. Zaten bu son yıllarda ortaya çıkan, restorasyonu tamamlanan bir yapı. Bir çeşme yapısının önündeyiz. İmparator Trajan'ın çeşmesinin, Trajanus çeşmesinin önündeyiz. Zaten burada bakın imparatoru da görüyoruz. Burada bu heykel orijinal heykel. Yani burada bulunan heykel müzede değil orijinal. Yani burada bir replikası yok. Doğrudan orijinal heykel bu. Burada İmparator Trajanus'u görüyoruz. Kendisi zaten Roma'nın son büyük asker imparatorlarındandır. Bunu zaten bu sakalsız haliyle, asker tıraşlı haliyle tanıyabilirsiniz. Bu şekilde şöyle asasına yaslanmış halde duruyor. Sağ elinde asası var. Sol elinde de şöyle bir dünyayı tutması lazım. Bir globe tutması lazım. Bir küre tutması lazım. O maalesef kırılmış halde. İşte üstünde zırhının Zeus'un yıldırım demetini görüyoruz. Antalya Müzesi'nde de incelediğimizi hatırlarsanız görmüştük. İşte Griffinler var. Griffinler gücün ve bereketin simgesi ve burada ilginç olan Griffinler pençelerini bir tane hüdriyanın, yani su konan bir kabın üzerine koymuş durumdalar. İlginç olan şu yüzden ilginç. Çünkü bakın şurada çok ince şekilde yazılmış Yunanca bir yazıt var. Laodikya'nın su yasası var orada. İşte İmparator Trajanus tarafından yayınlanan Laodikya suyunun nasıl kullanılacağı, işte o suyu gereksiz kullananların ya da kendi çıkarı için kullananların ne tarz cezalar alacağını bildiren bir yasa var orada. Trajan tarafından yayınlanan, onun döneminde yayınlanan. İşte burada da Trajan zırhındaki Griffinler iki pençelerini bir su küpünün, bir hüdriyanın üzerine koymuşlar. O açıdan ilginç. İmparatorun yanında da bakın imparatora bakan, elleri arkadan bir direğe bağlanmış birisi var. Orada bir Dakyalıyı görüyoruz. Yani Dakya günümüzdeki Romanya topraklarına aşağı yukarı denk geliyor. Zaten Trajan'ın lakaplarından birisi Dakyus, yani Dakya'yı fetheden, Dakya'yı alan anlamında. Orada da bir Dakyalı bir esir görüyoruz Trajan'ın yanında. Dediğim gibi kendisi zaten Roma'nın önemli asker imparatorlarından birisi. Ayaklarında Caliga var bu arada. İlginçtir, Roma'nın asker botu. İşte İmparator Caligula'ya da, yani Gaius'a da ismini veren şey aslında o botlar, Caliga'lar. Caligula da çizmecik anlamına geliyor. Çocukken o çizmeyi giydiği için, işte ordunun maskotu olduğu için o Gaius o ismi almış. Ama dediğim gibi normalde o bir asker botudur. Burada da imparatoru o asker botlarıyla görüyoruz. Bu arada bu imparator büstünün şöyle bir ilginç yanı var. Çok büyük ihtimalle imparatorun kendisinin model verdiği ya da ilk yapılan örneklerinden, yani çok fazla kopyanın çıkartılmadığı bir örnek. Çünkü aşırı gerçekçi ve çok güzel detaylar var. Ya portre anlamında bakarsak, o yüzden
çok önemli, Roma heykel sanatı için çok önemli bir şu anda heykele bakıyoruz. Son yıllarda Türkiye'de bulunan en önemli eserlerden birisi bu ve gerçekleştirilen en güzel restorasyon projelerinden birisi bu. Laodikya'ya gelirseniz mutlaka ama mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisi burası. Yani Trajan Çeşmesi. Laodikya'nın stadyumuna da geldim. Hani oraya niye gitmedin demeyin diye yoruldum ama uzak olmasına rağmen geldim. 20-25 bin kişilik bir stadyum burası. Titus döneminde yani Vespasianus'un oğlu döneminde yapılmış. Gene dediğim gibi Do Ze What To Die dizisini izlerseniz orada Vespasianus'ta Titus'u da görebilirsiniz. Zaten Titus 2 yıl imparatorluk yapıyor. Milattan sonra 79 ile 81 arasında. İşte 79 yılında da bu stadyum tabii daha öncesinden inşaatına başlanmıştır büyük ihtimalle babası döneminde, belki daha öncesinde Nero döneminde. Ve işte onun imparator olduğu yılda bitmiş ve onun adına açılmış, ona ithaf edilmiş. Tabii bir Afrodisya stadyumu kadar sağlam değil ama çok büyük, çok görkemli bir stadyum. Hemen yanında da bir hamam kompleksi var. Bu genellikle oluyor yani böyle stadyumların yakınlarında mesela bu tarz hamam yapılarının olduğunu biz biliyoruz. Neden? Çünkü sporcular spor yaptıktan sonra hamamlarda temizlenme ihtiyacı duyuyorlar. İşte çünkü genellikle zeytinyağını bulanarak spor yaptıkları için vücutları toprak oluyor. İşte yağ bulanmış vücutlar tozla toprakla temas edince ne olacak? Kat kat o yağ yapışıyor, tozlar falan. Hiç hoş bir görüntü olmaması lazım. O yüzden hemen yakınındaki hamamlarda sporcuların yıkandığını ve belki de buraya gelip doğrudan stadyumda antrenmanlar yaptıklarını biliyoruz. İşte Laodikya'nın stadyumu da böyle bir yer. 20-25 bin kişilik bir yer. Hemen şurada da eski bir mezarlık var. Hani artık gömü yasak orada ama işte Osmanlı döneminden herhalde bir 30-40 yıl önceye kadar gömü yapılmış oraya. Biraz da oraya bakacağız. Sonrasında da gezimiz tamamlanacak. Laodikya böyleydi. Laodikya'nın çok tarihine girmedim çünkü 2017 yılında buraya geldiğimde onu çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. O yüzden daha çok böyle artık güncel yapılara ve minik hikayelere odaklanmak istedim bu video serisinde. Aklıma bir şey gelirse de edit yapmaya çalışacağım. Yapamazsam da bir sonraki videoda görüşürüz. Ben buraya yıllar önce Bilge hocamla beraber gelmiştim. Burada staj yaparken. Tavşanlar var. Ah, bir tane daha tavşan gitti kocaman. Burada devasa bir ağaç var. Bu ağacın altında mezar vardı. Ama bayağı kocaman tavşanlar var ha bu arada. O mezara tekrar bakayım. Ağaç da beni çok etkilemişti açıkçası. Şöyle bakarsak. Baksanıza. Bu şey gibi ya, bu taht oyunlarındaki, Game of Thrones'taki ulu ağaçlar gibi, eski tanrıların ağaçları gibi kuzeydeki. Devasa bir ağaç. Bu ağacın altında da bir sürü mezar var. Yakın dönemde yapılmış bir mezarlık var. Hatta birkaç tane var. Böyle ulu bir ağacın altında muhteşem bir gölge. Çok özel bir yerdeyim. Tavşanlar da dolu. Kocaman kocaman tavşanlar var ya. Bu ağacın orada. Bir tanesi şuradan geçti şimdi. Bakalım yakalayabilirsem. Çok uzaktalar ama bu ağacın altından kaçtı hepsi. Çıkabilirsek bakalım buralarda. Kanka tavşanları gördün mü? Tavşanları. 2 tane şu ağacın altından çıktılar. Bu Alice Harikalar Diyarı'ndaki şapkacı tavşan gibiydiler. Dev gibi. Şu tarafa sana doğru geldi. Bir şu tepeye doğru gitti de. Şimdi bir tanesi de bu tarafa geçti. Görürsem çekeyim diye elimde kamerayla geziyorum da. Dev gibiler lan. Şapkacı tavşan gibiler. Denizli'ye gelip de kar şurubu, kar karması, karlı pekmez yemesek olmazdı. Vallahi Laodikya'da güzelce gezdik. Hatta ben bayağı yanmışım. Kıpkırmızıyım şu anda. O yorgunluğun üzerine bu kar gayet iyi gelecek. Çok sevdiğim tatlılardan birisi. Özellikle yazın. Evet. Sabah bana Denizli'nin özel kar helvasını yediren dostuma ben de doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yerdeki
Yani Korkuteli'deki en meşhur şeyi yedirmek istedim. Yani Korkuteli yanıksı dondurması. Şimdi ben gelirseniz inekten ziyade keçi sütlü, yanık kokulu olanı yemenizi tavsiye ederim. Ama keçi sütlü olanı yemeniz için gerçek bir Egeli olmanız gerekiyor bence. Çünkü ağır gelebilir kokusu. Evet. Bana çok iyi geldi mesela. Yani. Ama bunu yiyip de beğenmeyen İstanbullular özellikle şikayet ediyorlar. Fakat Ege ve Teke Yarımadası'nda doğanlar için bu muhteşem bir lezzet. Neredeyiz? İli dondurmadayız.